Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. 1 kilo kadar kırmızı kapya biberi yıkadım, tepsiye dizdim ve fırında közlüyorum. Her iki tarafı da közlenmiş olan biberleri bir kabın içine topluyorum. Kapağını kapatıp 20 dakika kadar bekletiyorum. Bu şekilde çok daha kolay soyacaksınız kabuklarını. Kabuklarını soyuyorum. Tohumlarını temizliyorum. Mümkün olduğu kadar temizliyorum. Birkaç tane kalırsa da önemli değil. Kesinlikle biberi yıkamıyorum. Ben bu şekilde hazırlayıp buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuda biberimi saklayıp sosumu istediğim zaman kolayca yapabiliyorum. Buzluktan çıkardığınızda süzgeçte erimesini bekleyebilirsiniz. Rondonun içerisine kırmızı biberimi alıyorum. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 dolu yemek kaşığı domates salçası, 1 kase ceviz içi, çeyrek çay bardağı zeytinyağı, tuz ve pul biber ekliyorum. 3 diş sarımsak ekliyorum ve rondodan geçiriyorum sosumu. Karıştırdım. Bir kez daha rondodan geçirdim. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Çok ince çekmiyorum. Hafif iri kalacak şekilde cevizler içinde iri kalıyor. Servis tabağına alıyorum. Üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Ceviz ve maydanoz ile süsleyip kahvaltılık ezmeyi servis edebilirsiniz. Bu şekilde hazırlanmış olarak buzdolabında kapağı kapalı olarak bir hafta saklayabilirsiniz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir kase kadar beyaz peyniri çatalla iyice ezelim. Kalmış peynirleriniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine 1 adet yumurta kırıp karıştırmaya devam edelim. Bir kase kadar küçük küçük küp küp doğranmış olan sucukları ekleyelim. Yeteri kadar pul biber ve 1 adet daha yumurta kırıyorum ben üzerine. Yani 2 adet yumurta kullanmış oldum. Sürülebilir bir kıvam almasını istiyorum. İsterseniz içerisine küçük küçük doğranmış olan sivri biberleri de ekleyebilirsiniz. Çok daha güzel olacaktır. 1 adet ekmeği ince ince dilimleyelim. Kalmış ekmekleriniz varsa onu da değerlendirebilirsiniz. Veya tost ekmeğini de yapabilirsiniz. Çıtır çıtır olmasını istediğim için bir yüzlerini kızartıyorum. Daha sonra ekmeklerin kızarmamış taraflarına iç harcından bolca yerleştirelim. 250 derecelik ızgara ayarlı fırında üzeri kızarana dek pişirelim. Çıtır çıtır peynirli sucuklu ekmeklerimiz servis için hazır. Karıştırma kabımın içerisine birkaç dal ince kıyılmış maydanozu aldım. Üzerine birkaç dal ince kıyılmış taze soğan ekliyorum. 1 kase kadar çatalla ezmiş olduğum beyaz peyniri ekliyorum. Yani yaklaşık 80 gram kadar geldi peynirim. Üzerine hafif tepeleme olacak şekilde 3 yemek kaşığı un ekliyorum. 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı pul biber, çok az miktarda tuz, çay kaşığının ucu ile çok az miktarda karabiber ekliyorum. Peynir olduğu için fazla tuz eklemiyorum ve karıştırıyorum. Eğer seviyorsanız ince kıyılmış dereotu da ekleyebilirsiniz. 4 adet yumurtamı üzerine ekledim. Karıştırıyorum. Tavamın içerisine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağını aldım, eritiyorum ve üzerine harcımı döküyorum. Kaşıkla üzerini düzeltiyorum ve tavamın kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kadar pişiriyorum. Bakın 10 dakikanın sonunda üzeri dondu, elime yapışmıyor. Yine üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı spatula ile sürüyorum üzerine ve omletimi çeviriyorum. Tekrar tavamın kapağını kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar da kısık ateşte diğer yüzünü pişene dek tutuyorum. Bakın her iki tarafı da kızardı. Servis tabağıma alıyorum ve sıcak sıcak servis ediyorum.
Çırpma kabının içerisine 2 adet yumurtayı aldım. Üzerine 2 su bardağı süt ekliyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Pişirirken tavaya yapışmasın diye sıvı yağ ekliyorum. Birkaç saniye çırpıyorum. Daha sonra 2 su bardağından 1 parmak eksik un ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu, yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum ve iyicene çırpıyorum. İyice pürüzsüz bir hal alana dek çırpıyorum. Güzel bir krep yapmak istiyorsanız krebin kıvamı da çok önemli. Koyu olmaması gerekli. Akışkan kıvamlı olması gerekli. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Daha sonra krep yapacağım tavamı fırça ile biraz yağlıyorum ve ısıtıyorum. Kızgın tavaya bir kepçe dolusu krep harcından döküyorum ve hızlıca kenarlarına dağıtıyorum. Bu işlemi hızlı yapmanız gerekli. Hemen çabucak donup pişecektir çünkü. Daha sonra kızarmasını bekliyorum. Biraz daha yağ sürüyorum kenarlarına ve üzerine. Daha sonra çeviriyorum. Gördüğünüz gibi hiç yapışmadan kolaylıkla çevrildi. Yanmaz yapışmaz bir tava kullanmanız da önemli. Her iki tarafını da kızartıp bir tabağın içerisine alıyorum. Daha sonraki aşamada tavamı yağlamama gerek yok ama dilerseniz yine yağlayabilirsiniz. Daha sonra bir kepçe ekleyip yeniden yaydırıyorum. Kenarlardan yağlıyorum tekrar. Çeviriyorum. Bakın gördüğünüz gibi hiç yapışmıyor tavaya. Eğer isterseniz daha açık renkli de kızartabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız o şekilde ayarlayın. Evet, kreplerim servise hazır. Sıcak olarak servis edebilirsiniz. Yoğurma kabının içerisine bir paket instant mayayı ekliyorum. 2 tatlı kaşığı şeker, 2 su bardağı ılık su ekliyorum. Çırpıcı ile karıştırıyorum. Daha doğrusu kızım karıştırıyor. O da bana yardım ediyor. Üzerine bir tabak kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar bekletiyorum.
Daha sonra ununu azar azar ilave ediyorum. Ununu ekledikten sonra bir dolu tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tahta kaşıkla karıştırarak azar azar ilave ediyorum ununu. Ben toplam 5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un ekledim. Daha sonra iyicene yoğuruyorum. Bu aşamada elinizle iyice yoğurabilirsiniz. Bakın bu şekilde yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Üzerine bir tabak kapatıp yaklaşık yarım saat kadar mayalanmasını bekliyorum. Daha sonra havasını alarak hamurumu tezgaha alıyorum. Un serperek merdane yardımıyla açıyorum. Çok fazla açmayacağım. Biraz kalınca bırakacağım. Bakın bu şekilde. Kesme aparatı ile kesiyorum. İsterseniz siz bardakla kesip bu şekli verebilirsiniz. Ortasını da bir kapakla delebilirsiniz. Tüm hamurlarımı hazırlayıp tezgahın üzerine un serpiyorum ve üzerine yerleştiriyorum. Yapışmasın diye un serpmeyi unutmayın. Hamurlarımı şekil verdikten sonra bakın 20 dakika beklettim. Bu sırada bolcana sıvı yağ kızdırıyorum. Daha sonra kızgın yağda kızartıyorum. Her iki tarafı da kızardıktan sonra kağıt havlu serili ya da peçete serilmiş olan tabağın içerisine çıkarıyorum. Pişilerim hazır. Karıştırma kabımın içerisine 2 adet yumurtayı kırdım. Çatalla biraz çırpıyorum. Ve üzerine 8-9 adet kadar küçük boy patatesi rendeledim. Suyunu falan süzdürmedim. Olduğu gibi yumurtanın üzerine ekliyorum. Bir adet kuru soğan, rendelenmiş kuru soğanımı ekliyorum. 2-3 diş rendelenmiş sarımsak ekliyorum. Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz. Tuz, pul biber ve karabiber ekliyorum. Miktarı sizin damak zevkinize kalmış ama acı buna çok yakışıyor. Pul biberini bolca koyabilirsiniz acı seviyorsanız. Biraz karıştırıyorum. Daha sonra ununu ilave edeceğim yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi hafif tepeleme 4-5 yemek kaşığı kadar un ekledim. Ve üzerine 1 çay kaşığı karbonat ekliyorum. Karıştırıyorum. Siz de ununu bir anda eklemeyin. Azar azar ilave edin.
Biraz daha un ekleyeceğim. Toplam orta tepeleme 8 yemek kaşığı un ekledim. İyicene karıştırıyorum. Tavamın içerisine bolcana sıvı yağını aldım ve kızdırdım. Kızmış olan yağımın üzerine bir dolu yemek kaşığı kadar harcımdan döküyorum. 2 kaşık yardımıyla yapıyorum bunu ve üzerine hafifçe bastırıyorum. Aynı mücver yaptığımız gibi yapıyoruz. Ama mücverden biraz daha kalın olacak şekilde şeklini veriyorum. Hafifçe bastırıyorum üzerine. Harlı ateşte kızartıyorum. Her iki tarafı da güzelce kızarana dek çevirerek kızartıyorum. Bakın her iki tarafı da nar gibi kızardı. Kağıt havlu veya peçete serilmiş olan tabağımın içerisine alıyorum kızarmış köftelerimi. Patates köftelerim yani patates mücverlerim artık servis için hazırlar. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Öncelikle 4 adet yumurtayı 1-2 dakika kadar çırpıyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip tekrar çırpıyorum biraz. 1,5 su bardağı un ekliyorum ve üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyip karışana dek tekrar çırpıyorum. Bakın kekten daha sulu bir kıvamı oluyor. Üzerine yarım demet ince kıyılmış taze soğan ekliyorum. Yani 5-6 dal kadar diyebiliriz. 1 demet ince kıyılmış dereotu ekliyorum. Ve 2 adet orta boy patatesi tahtanın üzerinde bakın küçük küçük doğradım. Onu da üzerine ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar pul biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Ve harcımı karıştırıyorum. Harcım hazır. Margarin ile yağlanmış olan kare borcamın içerisine harcımı döküyorum. İsterseniz yuvarlak borcama da dökebilirsiniz. Üzerini düzeltiyorum. Üzerine bol miktarda susam serpiyorum. Siz isterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Ben bol miktarda susam serpmek istedim. Daha sonra 170-180 derecelik ısınmış fırında kekimin üzeri kızarana dek yaklaşık yarım saat kadar pişiriyorum. Kekim pişti. Hafif ılınmasını bekliyorum. Ilındıktan sonra dilimleyip sıcak sıcak servis ediyorum.
Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık suyu aldım. Üzerine 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. 1 paket instant maya. 3 yemek kaşığı, fazla dolu olmasın, silme yemek kaşığı toz şeker ekliyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir tabak kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar bekletiyorum. Daha sonra içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 adet yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını üzerine süreceğim. Tekrar karıştırıyorum. 6 su bardağı un kullandım toplamda ama hepsini bir anda ilave etmiyorum. Azar azar ekleyeceğim. Çünkü yumuşak kıvamlı bir hamur olmasını istiyorum. İyicene yoğuruyorum. Bakın gördüğünüz gibi kulak memesi yumuşaklığında, yumuşak ama ele fazla yapışmayan bir hamur olması gerekli. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar mayalanmasını bekliyorum. Bu sırada iç harcımı hazırlayacağım. 4 adet orta boy patatesi haşladım. Daha sonra suyunu süzdürüp ezdim. Üzerine 1 adet kuru soğanı 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağla kavurdum ve üzerine ekliyorum. Daha sonra üzerine tuz, karabiber, pul biber ve biraz da nane ekliyorum. Karıştırıyorum. İç harcım hazır. Daha sonra mayalanmış olan hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. On adet beze yapacağım. Bezelerim hazır. Hiç bekletmeden açıyorum. Merdane veya oklavayla açabilirsiniz. Yaklaşık 30-35 santim büyüklüğünde açıyorum. Daha sonra bir tepsinin içerisine alıyorum. Üzerini yağlamak için yaklaşık 100 gram kadar tereyağını erittim. Daha sonra üzerine bolcana sürüyorum. Sırasıyla diğer hamurlarımı da açacağım. 10 adet yufkamı açacağım ve aralarını bolca tereyağla yağlayacağım ve üst üste koyacağım. Bakın bu şekilde yağladım. İkinci katını koydum. Daha sonra tekrar bolca yağlıyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi 10 adet yufkayı üst üste koydum aralarını yağlayarak. En üst kata da kalan yağımın hepsini döküyorum. Tekrar üzerine yayıyorum. Daha sonra videoda gördüğünüz şekilde katlıyorum. Üzerine bir bez örtüp yaklaşık yarım saat kadar bekletiyorum. Ama ben yarım saatten biraz daha fazla beklettim. Bayağı bir fazla kabardı benim hamurum. Siz yarım saat bekletirseniz yeterli olur. Daha sonra 2 parmak genişliğinde kesiyorum. Ve kesmiş olduğum her parçayı gördüğünüz gibi tezgaha hafif un serperek parmaklarımın yardımıyla açıyorum. Kenarlarını kesiyorum, kare hale getiriyorum gördüğünüz gibi. İç harcımı koyuyorum. İçine istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi katlayarak kare şeklini veriyorum.
Yağlı kağıt serilmiş olan tepsime diziyorum. Üzerine yumurta sarısını sürüyorum ve çatal ile çizikler atıyorum. Daha sonra üzerine çörek otu serpiyorum. Yaklaşık yarım saat kadar tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. 180 dereceli ısınmış fırında üzeri kızarana dek pişiriyorum. Gördüğünüz gibi poğaçam pişti. Bakın içini de göstermek istiyorum sizlere. Gayet güzel oldu, lezzetli oldu. Yoğurma kabımın içerisine bir paket yaş mayayı aldım. Üzerine 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Bardak ölçüm 250 mg'lık. 2 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum ve mayamı eritiyorum. Daha sonra üzerine çeyrek su bardağı sıvı yağ, 250 mg'lık bardak ile 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. 5 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. Üzerine 1 adet yumurta ekliyorum. Çırpıcı ile tekrar bir karıştırıyorum. Ununu azar azar ilave ediyorum. Ben tuz eklemeyi unuttum. Siz eklemeyi unutmayın. Unu eklediğiniz sırada tuzunu eklemelisiniz. Yeteri kadar tuz ekleyin. Önce çırpıcı ile biraz karıştırdım. Dediğim gibi ununu azar azar ilave ederek hamurumu güzelce yoğuruyorum. Ben toplamda 7 su bardağı ve artı 1 yemek kaşığı dolusu un ekledim. Ve hamurumu iyice yoğurdum. Bakın görüyorsunuz. Yumuşak kıvamlı ama ele yapışmayan bir hamur olması gerekli. Üzerine bir tabak kapatıyorum. Yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar bekletiyorum mayalanması için. Bakın hamurum mayalandı. Tezgahımın üzerine birazcık un serperek hamuru üzerine alıyorum. Ben hamurumu mandalina büyüklüğünde 20 adet bezeye böldüm. Fırın tepsisini yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar yağla yağladım. Ve hamurumu yuvarlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi aralıklı olacak şekilde tepsime diziyorum. Hamurlarımı dizdim. Üzerine hafifçe elimle bastırıyorum. Her birinin üzerine bastırıyorum. İsterseniz yağlı kağıt üzerine de dizebilirsiniz. Daha sonra üzerine bir bez örtüyorum. Yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde bekletiyorum mayalanması için. Bu sırada üzerine dökeceğim sosu hazırlıyorum. 2 adet yumurtayı çırpıcı ile çırptım. Üzerine yarım su bardağı yani 100 gram kadar eritilmiş tereyağı ekliyorum. 250 mg'lık bardak ile 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Yoğurdumda 250 gram. Çok az bir miktarda tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar. Çırpıcı ile iyice karıştırıyorum sosumu. Sosum hazır. Hamurum da yarım saat mayalandı. Hazırlamış olduğum sosu hamurun mayasını almadan yavaşça üzerlerine yayıyorum. Eşit miktarda dağıtmaya çalışıyorum. Ben üzerine çörek otu ve susam serpmek istedim. Siz de seviyorsanız serpebilirsiniz. Kızmanamı 200 derecelik ısınmış fırına veriyorum. Orta gözün bir alt kısmına doğru yerleştiriyorum. Altı güzel kızarsın diye. Üzeri kızarana dek pişiriyorum. Bakın dızmanam fırından çıktı. Yumuşacık pamuk gibi oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İlk 15 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekledim. Bakın görüyorsunuz. Sünger gibi. İçini de görüyorsunuz. Gerçekten sünger gibi oldu.